Eminim sağda solda bunları çok duyuyorsunuzdur. Şu coin zamanında bu kadardı, şimdi şu kadar oldu. Şu coin bu tarihten şu tarihe kadar işte bilmem kaç x yükseldi. Bu senaryolara çokça şahit olduk kripto para piyasasında ama bana göre bu yükseliş senaryolarından şüphesiz en absürt ve en garip olanını Dogecoin yaptı. Çünkü baktığımız zaman hemen önümdeki verilere de göz atıyorum. Sizler de Google'dan basit bir şekilde teyit edebilirsiniz. 2020 yılının ortalarında bir Dogecoin'in fiyatı 0,002 dolardı. Yani 1 dolarla 500 tane Dogecoin alabiliyordunuz. Bundan öyle şimdiye kadar gelmeye gerek yok. Bir sene sonrasında 2021 yılının 10 Mayıs tarihinde bu Dogecoin'in 0,002 dolar olan Dogecoin'in fiyatı 0,57 dolar oldu. Yani neredeyse hani asla olmaz dediğimiz 1 dolar seviyesine o kadar yaklaştı ki artık neye uğradığımızı şaşırdık. Ben çok net hatırlıyorum. O dönem bütün kripto para piyasası resmen böyle hani çöküş durumundaydı. Hiçbir coin'e para girmiyordu. Hiçbir coin'e likidite yoktu. Bütün para tamamen Dogecoin'e akıyordu ve Dogecoin'e inanılmaz güzel yükselişler oluyordu. Sizce sebebi neydi veya kimdi dersem eminim şu an içinizden tekrarlıyorsunuz. Elon Musk'tı arkadaşlar. Okunuşu artık Elon dersiniz, Elon dersiniz. Ben Elon Musk diyorum. Elon Musk'ın paylaştığı tweetlerden sonra öyle sağlam, öyle güzel yükseldi ki gerçekten bütün piyasayı resmen böyle kendi baskısı altına aldı. Ve şunu da söylemek istiyorum. Eğer 2020 yılının ortasında 100 dolarlık Dogecoin almış olsaydınız bir sene sonra, öyle çok 3-5 sene değil, bir sene sonra toplam 29 bin dolarınız olacaktı. Yani artık hesaplayın kaç x yaptığını eminim çok basit bir şekilde hesaplarsınız. Şimdi gelin hep birlikte videomuza geçelim ve Dogecoin nedir, projesi nedir, nereden çıktı ve daha neler olabilir? Twitter ve Elon Musk sayesinde Dogecoin nerelere gelebilir? Hepsini birlikte inceleyelim. Evet, herkese selamlar, merhabalar. Tahir Ali Koca ben, YouTube kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Bugün yine birçoğunuzun ilgisini çekebileceğini düşündüğüm ve hevesle, hırsla, istekle hazırladığım bir videoyla karşınızdayım. Değerli arkadaşlar, biliyorsunuz kanalda geçtiğimiz hafta bir Shiba videosu paylaştım. Ve o videonun başında da söylediğim üzere daha önce kripto paraları böyle tek tek her bir videoda bir tanesini ele alıp böyle A'dan Z'ye teknik analiziyle, temel analiziyle birlikte incelediğim videolar hazırlıyordum. Buna biraz ara vermiştim ama tekrar başladım ve sizlerden gelen yoğun talep üzerine en çok istenen coinleri seçip bunları haftada ikişer tane olmak üzere bu videolara devam edeceğim. Lütfen şimdi videoyu durdurun ve bundan sonra bu seriye hangi coin ile devam edelim yorum kısmına yazmayı unutmayın. Şimdi yorum molamızı verdik. Umarım sizler de hangi coin istediğinizi yazmışsınızdır. Şimdi videomuza başlıyoruz. İlk olarak Dogecoin nedir? Projesi nedir? Nereden çıktı? Bunu konuşacağız. Sonrasında Twitter ve Elon Musk'ın, yani daha doğrusu Elon Musk'ın Twitter'ı satın alması Dogecoin'e ne gibi etkileri olabilir? Bunu konuşacağız. Ve en sonda Dogecoin teknik analizi sonucunda hangi fiyatlar alım satım için uygun? Hangi fiyatlardan uzun vadeli, orta vadeli Dogecoin alımı yapılabilir? Bunları konuşacağız. Haydi gelin Dogecoin nedir, projesi nedir, neyin nesidir hep birlikte bunları bir inceleyelim. Şimdi baktığımız zaman Dogecoin ilk altcoin'lerden, ilk kripto paralardan bir tanesi. 2013 yılında temelleri atılıyor. O zaman Bitcoin'e alternatif olarak çıkmış Litecoin ağında oluşturuluyor. Yani aslında Dogecoin tamamen meme, yani şaka amaçlı üretilmiş bir coin. Kendi altyapısı olmadığı için de Litecoin'in altyapısını kullanıyor. Yani projenin arkasındaki fikir güçlü bir topluluk tarafından yönlendirilen Litecoin'e, yani Bitcoin'in alternatifine eğlenceli ve kullanımı daha kolay, daha rahat bir alternatif sunmak. Dogecoin piyasaya sürüldüğünde, yani 2013 yıllarında Bitcoin aslında böyle kripto para olarak yeni tanınmaya başlamıştı. Yani bir piyasası da oluşmaya başlamıştı. Bu sayede Dogecoin'i de meme coin olarak, böyle şaka coin'i olarak birçok kitle Dogecoin'i benimsemeye ve Dogecoin'i temsil etmeye başlamıştı. Dogecoin'in logosuna baktığımız zaman hani diyoruz ya, bu köpek coin diyoruz ya, bunu dememizin sebebi logosundaki Shiba Inu görselinin olması. Shiba Inu'ya Shiba videosunda değinmiştim. Japonya'da çok yaygın ve çok sevilen bir köpek türü aslında. Bu Shiba köpeğinin görselini de Dogecoin'de görüyoruz. Zaten o yüzden Shiba Inu da Dogecoin katili olarak çıkıyor ve Dogecoin'e rakip olmaya çalışıyor. Yani Dogecoin tıpkı Bitcoin'de olduğu gibi blok zincirinin ağ katılımcıları işlemleri doğrularken ağı güvence altına almak ve blok oluşturmak için bilgi işlem güçlerini kullanıyor. Aradaki fark ise Dogecoin'in Bitcoin'e kıyasla bu işlemleri daha hafif bir mimariye sahip olarak ve bu mimari sayesinde de Dogecoin'in işlemlerinin daha hızlı işlenmesi.
Dogecoin ağ katılımcıları tarafından yeni bloklar oluşturmak ve matematik denklemleri çözerek işlemleri doğrulamak için kullanılan hesap gücü ile çıkarılabilir. Oluşturulan her blokta madenciler 10.000 Doge ile ödüllendiriliyor arkadaşlar. Diğer detaylara baktığımız zaman Dogecoin yaratıcıları Jackson Palmer ve Billy Markus ilk olarak 100 milyar Doge limiti ile internetin en sevilen kripto parasını tasarlamışlardı. Sonrasında ekip lansmandan sadece birkaç ay sonra bu sınırı kaldırdı ve Dogecoin bu para politikası değişikliğinden sonra her yıl 5 milyar yeni Doge üreten enflasyonist bir arza sahip oldu. Yani Dogecoin'de arkadaşlar herhangi bir limitli bir arz söz konusu değil arkadaşlar. Dogecoin'in kurucularına zaten değindik. Jackson Palmer ve Billy Markus. Bu yazılım mühendisi abilerimiz arkadaşlar Dogecoin'i piyasaya sürdükten sonra ikisi de CEO kavramını almıyor. Yani ikisi de Dogecoin'in CEO'su unvanını istemiyor, yapmıyorlar. Bu yüzden de aslında topluluk Dogecoin'i daha iyi benimsiyor. Yani topluluk o gücü Dogecoin'e daha net, daha güzel bir şekilde veriyor. O yüzden Dogecoin sosyal medyada çok iyi, çok hızlı bir şekilde büyüyor. Hatta to the moon kavramını duymuşsunuzdur. Türkçe'ye aya veya aya doğru şeklinde çevirebiliriz. Yani to the moon kavramı, sloganı Dogecoin ile yaygınlaştı. Sonra tabii bütün kripto paralar için söyleniyor ama ilk başta Dogecoin'in bu sosyal medya gücü sayesinde oluşmuştu. Sonuç olarak arkadaşlar Dogecoin'in projesinde daha fazla anlatabileceğim pek bir şey yok. Birazdan şimdi Twitter ve Elon Musk olayına geçeceğiz ama sonuç olarak Dogecoin bir şaka coin'i, bir meme coin olarak çıkmış olsa da kısa sürede piyasadaki en iyi kripto paralardan biri haline geldi ve Shiba Inu'nun iyi bilinen ve kolayca tanınabilir Doge logosunu taşıyan Dogecoin 2021'de %5000'lik bir yükselişle birçok ünlü tarafından benimsenerek piyasada oldukça güzel yerlere gelmiş, fiyatını zirvelere çıkarmıştır. Genel anlatımı bu şekilde, projenin detayları bu şekilde. Arkadaşlar bu arada Telegram grubumuzda inanılmaz güzel işlemler paylaşmaya ve bunlardan para kazanmaya devam ediyoruz. Eğer siz de kaldıraçlı işlem yapıyorsanız veya yapmak istiyorsanız Telegram grubumuza kesinlikle beklerim. Yapmanız gerekenler açıklama ve sabitlenen yorumda bir Bitget'le kayıt linkimiz var. Bitget'e kayıt olduktan sonra o link üzerinden orada bir de linkimiz bulunuyor. O linkten de grubumuza gelebilirsiniz. Grubumuzda ücretsiz bir şekilde çok güzel işlemler paylaşıyoruz. Haberleri, güncel gelişmeleri grubumuzda paylaşıyoruz. Sizi de mutlaka bekleriz. Şimdi videomuza devam edelim. Şimdi bir de günümüzdeki gelişmelere değinelim. Yani biraz Elon Musk ve Twitter konularına değinecek olursak. Arkadaşlar işin aslında en böyle özü şudur. Elon Musk geçtiğimiz yıl 2021 yılının başlarından itibaren Twitter'da çok sık bir şekilde Dogecoin ile alakalı tweetler atmaya başladı. Tesla alım satımında Dogecoin'i kullanabiliriz. Ya da işte Dogecoin ile şunlar yapılabilir. İşte Dogecoin benim favori kripto param. Bitcoin'den sonra en çok sevdiğim kripto para gibi söylemleri Twitter'dan veya televizyon programlarından söyledikçe Dogecoin'in fiyatı çok ciddi hareketlendi. Dogecoin yükseliyordu ama düştüğü zamanlarda da Elon Musk tekrar bir şeyler söyler diye yatırımcılar çok ciddi yatırım yapıyordu. Hatta bunu geçtim. Gerçekten birçok insan Elon Musk'ın Twitter bildirimlerini açıyordu. Sırf bir şey paylaştığı zaman söylediği coin'i alalım diye. Hatta bununla alakalı çok komik videolar falan da yayınlanıyordu. Elon Musk'a ne olur işte Türk lirası diye tweet at şeklinde çok komik şeyler dönüyordu. Yani o açıdan 2021 yılı Dogecoin için gerçekten çok garip geçti. Sonrasında geçtiğimiz haftalarda Elon Musk'ın Twitter'ı satın alması, hatta böyle lavaboyla elinde böyle Twitter'ın şirketine bir girişi var. O satın alımdan sonra neler yaptığını zaten az çok biliyorsunuz ama ben size yine de anlatayım. En baştan çok yetkili 3 ismi direkt işten attı. Yani direkt çıkardı. Hatta daha alt kademelerden de birçok kişiyi işten çıkardı. Ve Twitter'da çok ciddi yeniliklere imza atacağını bence hepimiz biliyoruz. Bu konuda hemfikiriz. Hatta imza atmaya başladı bile. En basitinden Twitter'daki üyelik olayı, yani para karşılığında üye olunabilmesi. Sonrasında farklı Twitter'da mesela yakında ben inanıyorum ki Binance, bu arada CZ, Binance'in CEO'suyla Elon Musk'ın da bir yakınlığı söz konusu. Bundan dolayı ben Twitter'da çok yakında bir kripto para wallet'ı, bir cüzdanı olabileceğini düşünüyorum. Sonrasında mesela Twitter'da NFT'ler için bir şeyler yapılabileceğini düşünüyorum. Bunlara ek olarak da Twitter'ın, hatta dün çıkan bir haber bu, bunu da ekrana koyarım. Twitter'ın yeni bir Twitter coin çıkarabileceğiyle alakalı bile söylentiler mevcut. Dün bir Twitter kullanıcısı arkadaşlar bir tweet paylaşıyor. Twitter'ın kodları arasında bir görsel bulduğunu iddia ediyor ve o görseli paylaşıyor. Görselde de böyle Dogecoin'e benzer bir logo var. Logoda Twitter'ın simgesi var. Yani Twitter Coin adında bir coin çıkarılabileceği söyleniyor. Böyle bir söylenti yayılıyor. Tabii ne kadar olur olmaz bilmiyoruz ama her ihtimale karşı
Twitter'ın ve Elon Musk'ın özellikle de Dogecoin'e, sonrasında Shiba'ya bence çok ciddi faydaları olabileceğini. Yani tabii bu fayda bence tartışılır. Hani ne kadar faydalı olurlar bilmiyorum ama en azından fiyatı yükseltmek adına, pumplatmak adına ciddi etkileri olabileceğini düşünüyorum arkadaşlar. Yani bütün bunlardan dolayı da ben gerçekten Dogecoin alımını şu anda almayı ben çok uygun görmüyorum ama elimde var ve hiçbirinde satmıyorum. Tek bir tane bile satmıyorum ve eğer birazdan teknik analizinde de bakacağız. Eğer güzel yerlere gelirse de gerçekten alım yapmayı ben düşünüyorum. Çünkü güzel kar edebileceğime inanıyorum. Şimdi dilerseniz gelin bir de teknik analizini yapalım. Teknik analizinde hangi fiyatlardan alım yapmak en mantıklı yer, hangi fiyatlar en mantıklı alım bölgeleri olarak gözüküyor veya aldıysak hangi fiyatlardan kar satışı yapabiliriz? Bunları da grafiğimiz üzerinden inceleyelim. Hep birlikte grafiğe geçelim. Evet, şimdi Dogecoin'i inceledik. Dogecoin nedir, projesi nedir, Elon Musk'ın ne gibi etkileri olabilir? Bundan sonra neler görebiliriz? Bunları konuştuk. Şimdi bir de gelelim asıl önemli olan yere. Çünkü ben her zaman söylüyorum, bir altcoin, bir kripto para veya kripto paralardan bağımsız bir hisse senedi, herhangi bir enstrüman, yatırım aracı. Aslında bu araçlardan hangisine yatırım yaptığımızdan ziyade nereden aldığımız önemli. Yani tabii ki gidip de tamamen bir shitcoin almaktansa piyasadaki en azından ilk 10'da yer alan bir coin'i almak her zaman daha mantıklı ama eğer bu coin'i de gidip de şuradan alırsanız yani bu kadar ciddi bir zarara uğrayacaksınız. Hani bunun herhangi bir kaçışı yok. Ama eğer gelip de mesela şuradan almış olsanız hala kârdasınız. Yani tabii ki bunu zaten siz de biliyorsunuz ama bazen birçok insan, birçok acemi yatırımcı bunu göz ardı edebiliyor. Şimdi Dogecoin'e önce haftalık grafikte bakacağız. Aslında ben kripto paralara genel olarak aldığım veya içeriğini oluşturduğum enstrümanlarda aylık grafikte incelemeye başlıyorum ama Dogecoin'de haftalığın yeterli olduğunu düşünüyorum. Şimdi haftalık grafikte baktığımız zaman şu yükselişi görüyorsunuz. Bu arada şunun da çok hızlı bir şekilde hesabını yapalım. Bakın 25 Ocak 2021. Buradaki yükseliş ise Mayıs 2021. Yani aslında arada 4 ay gibi çok kısa bir süre var. 4-5 aylık bir yükseliş bu. Ne kadar yükselmiş? Şunun en altından buraya kadar aldığımız zaman %8.300, %8.400 civarı bir yükseliş var arkadaşlar. Gerçekten inanılmaz garip, saçma bir yükseliş ama tam tersini de hesaplayalım. Baktığımız zaman da buradan en çok düştüğü yere kadar %93 civarı bir zarar var. Yani 100 dolar yatıran birisinin elinde şu anda sadece 7 doları var. O yüzden lütfen dikkatli olun, temkinli ilerleyin. Şimdi haftalık grafikte baktığımız zaman bu her bir mum bir haftayı temsil ediyor. Şimdi baktığımız zaman Dogecoin'in şu anda alım için uygun olan seviyeleri 0.0875, 0.713 ve eğer daha da düşüş devam ederse buradaki gri bölge en mantıklı alım bölgesi olarak duruyor. Burası da 0.0550 veya 0.06 arasındaki bu gri bölge bence en mantıklı alım bölgesi. Buradan alım yapıp bir spot alım, oradan da mesela diyelim şuradan alım yaptınız, hemen böyle %5 %7 civarı bir yere stop konabilir. Ya da mesela buradan 100 birimlik alırsın, sonra eğer 0.047'ye düşerse buradan bir 100 birimlik daha alırsın ve ortada güzel bir düşük bir maliyetle Dogecoin'e güzel uzun vadeli bir yatırım yapmış olursun. Buraların yukarısında 0.0713 dolar seviyesinin üzerinde uzun vadeli alım asla önermiyorum arkadaşlar. Çünkü mesela adam geliyor 0.15'ten alım yapıyor. Ya diyorsun ki orası yüksek, hani oradan girme diyorsun. Ya ben zaten uzun vadeli aldım diyor. Ya tamam da güzel kardeşim, yani sen uzun vadeli alımı buradan yapacağına buradan yapsan uzun vadede de daha karlı olacaksın ve hani daha az zararda kalacaksın. O psikolojini daha az yıpratmış olacaksın. Lütfen buna dikkat edelim ve ne kadar düşük seviyelerden maliyetlenirsek, malı toplarsak o kadar daha sağlıklı bir işlem yapmış oluruz. Haftalık grafik bu şekilde arkadaşlar. Destek dirençleri lütfen not alın. Gerekirse ekran görüntüsü alın ama bunlara dikkat edin. Bir de günlük grafikte inceleyelim. Günlük grafikte tabii biraz daha yakından inceliyoruz. Şimdi baktığımız zaman buradaki her bir mum da bir günü simgeliyor, temsil ediyor. Şimdi burada da yine aslında aynı seviyeler ama daha kısa vadeli alım satım yapanlar için bu seviyeleri belirledim. Şu anda en yakın desteğimiz 0.0921. Gördüğünüz üzere burası böyle birkaç hafta boyunca kırılamamış. Yani burası çok güzel bir direnç olarak çalışmış. Sert bir şekilde kırıldıktan sonra da retestini yapıp üstteki direnci zorlamış. Bakın
3-4 defa üstteki direnci zorlamış ve tekrar düşmüş. Kısa vadeli al sat için burası alım konusunda güzel duruyor. Alım için uygun bir bölge duruyor. Ama tabii ki stopunuzu yakın tutmak zorundasınız. Kısa vadeli al sat yapıyorsanız, yani mesela bir haftalık veya 10 günlük bir alım satım yapıyorsanız stop koymayı unutmayın. Uzun vadeli yatırımlarınızla kısa vadeli alım satımlarınızı birbirine asla karıştırmayın. Buranın altında da kısa vadeli alım için yine 0.0738 güzel bir alım bölgesi olarak duruyor arkadaşlar. Dirençlerimiz ise kesinlikle 0.107 dolar seviyesi çok önemli, çok sağlam duruyor. Gördüğünüz üzere burayı kırdıktan sonra retestini yapmış ama üzerinde kalamamış. Sonrasında düşüşü başlamış ama bence en önemli direnç 0.143, onun altında 0.107. Bu iki bölgenin kırılması zaten çok önünü açacaktır Dogecoin'in. Gördüğünüz üzere en azından tekrardan bir 0.18, 0.22 civarlarını bence zorlayacaktır arkadaşlar. Kısa vadeli bölgelerde, önemli bölgelerde bence bu şekilde. Şimdi videomuza devam edelim. Evet arkadaşlar, bu videomuzun da böylece sonuna gelmiş olalım. Şu anda sağa sola birkaç tane daha videomu bırakacağım. Bu videolardan da ilginizi çekeni mutlaka izleyin. Ortaya bir yere de abonelik butonunu koyacağım. Eğer bu tarz videolar hoşunuza gidiyorsa da kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı da lütfen unutmayın. Öyleyse bir başka videoda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.